Yeniden merhaba sevgili izleyenler ve Mars Talks'a hoş geldiniz. Bugün yanımda Başak Dilmen Turan var. Kendisiyle Anka Değerleme Şirketi'ni tanıyacağız ve gündemde olan konuları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Evet, sizi ve Anka'yı tanımak istiyoruz. Tabii ki. Başak Dilmen Turan. Esasen şehir plancısıyım. Ama kariyerimi gayrimenkul değerleme üzerine inşa ettim. 11 yıldır sektör içerisindeyim. Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehir deneyimlerim oldu. Bu 11 yıl içerisinde saha uzmanı olarak başlamıştım. Sonrasında denetmenlik, iş geliştirme vesaire derken mevcut durumda da Anka Gayrimenkul Değerleme'nin Marmara Bölge Müdürü olarak görev alıyorum. Halihazırda bu şekilde çalışıyorum. Şimdi genişten başlayalım. Tabii ki. Değerleme şirketinin görevi nedir? Onu bir tanımlayalım. Değerleme şirketinin görevi esas olarak alıcı ve satıcı arasında ya da şöyle söyleyeyim herhangi bir mala ilişkin tarafsız bir danışmanlık vermek. Bu danışmanlık genel olarak vatandaşlar tarafından şöyle algılanıyor. Değer belirlemek. Evet. Aslında değil, sadece o değil. 3 şeye bakıyoruz. Bir raporun içerisinde 3 tip bilgi görebilirsiniz. Bir tanesi evet değeriyle alakalıdır. Bir diğeri bunun hukuki alanıdır. Herhangi bir sıkıntısı var mı alım satımda size engel olabilecek ya da sonra arkanızdan gelecek size sorun oluşturabilecek. Bir diğer kısımda herhangi bir yapıdan söz ediyorsak eğer bunun belediye işleri vardır. Burada herhangi bir ruhsat, imar sıkıntısı var mıdır? Gelecek dönemde size problem yaratabilecek. Keza bir arsanız varsa bunun da geleceğe yönelik bir imar planında değişiklik var mı yok mu? Bütün bu bilgileri tarafsız bir şekilde rapor içerisinde düzenli olarak görürsünüz. Bizim asli görevimiz budur esasen. Şimdi burada sizin de kullandığınız önemli bir kelime var. O da tarafsız olmak. Evet. Değerleme raporu konuşulduğunda gündemde ne yazık ki hep bir hile mevzusu var. Doğru. Bu bir ön yargı mı? Ya da bu piyasada sizin tarafınızdan da çok konuşulan bir mevzu mu? Tarafsız olmak nasıl yönetilebilir? Ve halk ön yargılarında biraz haklı mı değil mi? Doğrudur. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Biz sadece yani şu an gündemdeki olan konumuz ve sizin çalışma alanınızda yabancı satış olduğu için sadece bu alanda hizmet vermiyoruz. Bizim GYO'larla, bankalarla, şahıslarla, şirketlerle, alınan teminatlarla ilgili birçok tipte şeyimiz var, işlemimiz var. Totalde baktığımız zaman biz bunların hiçbir tarafında değiliz. Ortada duruyoruz ve hem alıcısına hem satıcısına ya da aradaki işlemciye biz bir bilgi birikimimizi onlara sunuyoruz. Genel olarak şöyle bir şekilde eleştiriliriz. Değerleme raporları işte çok temkinli davranıyorlar. Değerlemeciler fiyatları düşük yazıyor. Aslında değil. Bunu emlak danışmanı arkadaşlarımızı ikna etmemiz biraz zor oluyor ama şöyle bir durumumuz var. Bizler taşınmada salt gidip yerinde gördüğümüz bir varlık olarak bakmıyoruz. Bunun bizim açımızdan arka planları var. Keza değerleme işlemi de birçok vatandaş şey gibi düşünüyor. Geliyoruz işte evlerine bakıyoruz. 3 metrekare 5 metrekare ölçümleri yapıyoruz. Sonra gidiyoruz ofiste rapor yazıyoruz. Değil. Aslında bizim hem tapu sisteminde hem de belediye sistemlerinde çeşitli evrak incelemelerimiz var. Haliyle sizin bugün gördüğünüz 3+1 bir taşınmazın projesinde ya da tapusunda 3+1 olmama ihtimali var. Ki bu tarz örneklerle çok karşılaşıyoruz. Böyle midir, değil midir? Herhangi bir sıkıntısı var mıdır değere yansıyacak? Bütün bunları inceliyoruz. Diğer taraftan olumsuzluk işte bir kandırma, taraflara mağdur edilmesi gibi durum. Bizim açımızdan yok çünkü bizim var olma amacımız bu. Bizim varlığımız bunu sağlıyor. Malın değeri açısından bir sıkıntı var mı yok mu onları incelemiş oluyoruz. Haliyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Son dönemdeki çalışmaları da göz önünde bulundurursak bu konuda Tapu Kadastro Müdürlüğümüzün ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın çok güzel çalışmaları var. Özellikle yabancı satışlarda dönem dönem yurt dışına da yansıyan çeşitli sıkıntılar duyuyorduk. Hatta yani ne kadarı doğru bilemiyoruz ama işte Katar'daki bazı fuarlara Türk müteahhitlerin alınmadı. Çünkü Türkiye'de yaşanan çeşitli mağduriyetlerden kaynaklı temkinli yaklaşıldığı gibi şeyler var. Şimdi yeni sistemde şöyle bir çalışmamız var. Bu TUDUP Birliğimizin, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin ve Tapu Kadastro'nun birlikte çalışmasıdır. Bir havuz var. Bu havuzda A uzmanı, B uzmanı ya da A kişisi, B kişisi tercih etmeden işlem ataması yapılıyor. Siz beni bilmiyorsunuz, ben sizi bilmiyorum. Peki burada İstanbul'daki bir gayrimenkule, Adana'daki bir uzman atanabilme ihtimali Hayır, var mı? imkansız. Yok.
Tabii ki de. Sistem ona göre kurgulanmış durumda. Biz Anka Gayrimenkul Değerleme olarak 7 bölgede 200'den fazla uzmanımızla hizmet veriyoruz. Bu uzmanların tamamı bizim gibi ki sektörde 143 tane firma vardır. Bunların da yanlış hatırlamıyorsam 141 tanesi falan rapor hazırlıyoruz. Yani sektörde aslında çok ciddi bir uzman kadrosu var. Bu kadrodaki bütün kişiler ilçe tanımlanmış durumdadır. Yani bu söylediğiniz hiçbir zaman İstanbul'daki bir uzman Ankara'daki ya da Mardin'deki ya da işte Antalya'daki raporu hazırlayamaz. Bilmediği bir bölge, daha önce çalışmadığı bir bölgenin raporuna imza atamaz. Sistem buna göre kurgulanmış durumda. Havuzdan yetkili uzman kurayla ya da bir algoritmayla seçiliyor. Evet. Sonra yine fiziksel bir şekilde projeye gidiyor ve değerlendiriyor, değil mi? Tabii ki. İşlemin sadece atama kısmı. Bundan öncesinde yaşanan mağduriyetlerde her meslekte olduğu gibi sanırım çeşitli sıkıntılar, yani iyi yapanı kötü yapanı şeklinde konuşalım bunu. Bu tarz bir durum söz konusuymuş. Çeşitli şikayetler artınca, vatandaş mağduriyetli, hatta bazen firma bulamamaktan kaynaklı yaşanan mağduriyetleri olunca buna bir çözüm geliştirmişler. Bence çok da güzel ve verimli bir çözüm. Çünkü sektördeki bütün firmaları, bugün siz sade vatandaş olarak böyle bir işlem yapmak isteseniz 141'ine birden ulaşamazsınız. Mümkün değil. Ama algoritma tamamını görüyor. Hangi ilde kaç tane uzman tanımlı. Üstelik şöyle de bir şey var. Ben uzman olarak üzerimde 5 tane iş varken 6.'yı almama müsaade etmiyor. Çünkü bu sağlıklı değil. Ben bir uzman olarak bir iş kalitem var. Bu iş kaliteyi 5'e kadar sürdürebilirim. 6.'sı benim için uygun değil. Aynı ilçede çalışan başka bir arkadaşa yönlendiriyor. Yine tamamıyla algoritma üzerinden. Haliyle mağduriyetlerin giderilmesi, işin kalitesinin hep aynı çizgide tutulması, değerleme fiyatı açısından da bizlerin hazırladıkları raporları biliyorsunuz belli bir ücret şeyinde oluyor. Bizim ücretlerimize sermaye piyasası kurulu belirliyor. Baz fiyatlarımız vardır. Baz fiyatların üzerinde, yani minimumda o şeyi yaparız, değeri takdir ederiz hizmet ücreti olarak. Şimdi bunu da almış durumda. Tek bir kalemde belli bir fiyat var. Bu işi İstanbul'da en lüks ilçede de yapsanız aynı değerleme ücretini ödüyorsunuz. Van'da yapsanız da aynı değerleme ücretini ödüyorsunuz. O yüzden özellikle yabancı taraflı alım satımlarda görülen işlemlerde hem hizmet bedeli olarak, hem raporun kalitesi olarak, hem süresi olarak sistemi en kaliteli hale getirmiş durumdalar. O açıdan tebrik etmek lazım. Umarım en iyi şekilde de hileli satışın artık önüne geçmiş olur bu sistem. Umarım. Peki hazır sizi burada bulmuşken bir şey daha sormak Tabii, istiyorum. Bize biraz web tapu sisteminden de bahsedebilir misiniz? Onu da yabancılar nasıl kullanabilecek? O konuda şöyle bir durumumuz var. Web tapu sistemi esasen değerleme uzmanlarının kullanımında olan bir sistemdi. Bizim zaten hakim olduğumuz günlük işleyişte kullandığımız bir sistem. Ancak yakın zamanda KVKK kapsamında kişi bilgilerinin gizliliği sebebiyle bir onay mekanizması getirdiler. Biz bundan önceki dönemlerde çalışmalarımızı yaparken sermaye piyasasından aldığımız yetkiye dayanarak tapudaki sistemleri inceleme hakkına sahiptik. KVKK kapsamında bundan sonra şöyle bir düzenimiz var. Siz web tapuya başvuruyorsunuz. Web tapuya başvurduktan sonra bir sekme var. Oradan değerleme raporu talebinde bulunuyorsunuz. Bu onay sisteme düşüyor. Sistemden herhangi bir uzmanı atanıyor. O dakikadan sonra bizim yetkimiz devreye giriyor. Ancak biz yine sizin onayınız olmadan işlem yapamıyoruz. Yine sistemde yer alan böyle küçük butonlar vesaire, bunlarla siz tercih ettiğiniz zaman da, yani şöyle onayladığınız sürece de biz size ilişkin tapunun bilgilerini görebiliyoruz. Bunlar hem Anka Gayrimenkul Değerleme'nin web sitesinde, hem tapunun web sitesinde, web tapunun sitesinde detaylı olarak görselleriyle anlatılmış ve gerçekten kullanıcı dostu uygulamalar. Çok teşekkür ederim. Ben umuyorum ki bütün bu süreçlerin sonunda dijitalleşme sayesinde satışları artık tamamen uzaktan yönetebiliyor olmamız, dijital imzanın gelmesi de bence an meselesi üzerine çalışılıyor. Kesinlikle. Hepimiz açısından işlerimizi çok kolaylaştıracağını düşünüyorum. Peki siz bunun güvenli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle güvenli olduğunu düşünüyorum. Dahası şöyle bir durum var. Yabancıya satış işlemleri Türkiye için çok ciddi bir ek gelir kaynağı, döviz girdisi. Bu yatırımların sayısının artması, bizim cirosal anlamda artıya geçmemiz, bütün bunlar yatırımcılara vereceğimiz güvene bağlı. Bu bahsettiğimiz web tapu, KVKK kapsamında işte onay istemeleri, ki önceden dediğim gibi böyle bir uygulama yoktu. Daha sonrasında
Havuz üzerinden değerleme uzmanlarına rapor tanımlanıyor olması, talep tanımlanıyor olması, böylece taraflar arasındaki ilişkinin minimize edilerek bu tarafsızlığın, bağımsızlığın baki kalması. Bütün bunlar yatırımcıya, bu taşınmazı alacak ya da satacak olan kişiye sağlanmış güven kalemleri. Bunlar geleceğe dönük olarak bence işlem hacimlerini yükseltecek, Türkiye'de yabancı satış işlemlerini arttıracak, sayı olarak arttıracak önemli adımlar. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Mars Talks'a bugün Başak Dilmen Turan konuk oldu. Değerleme raporu ile ilgili konuştuk. Sizin de merak ettiğiniz konular ve konuklar varsa bana ve Mars Investment'a ulaşarak bunları bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde bu konuları işliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.